Bilgilendiriciden Lezzetli Tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir tatlı ile geldim karşınıza. Bu enfes tatlımızı mutlaka denemesi tavsiye ediyorum. Memnun kalacaksınız. Ve evet, bu enfes tatlımızın yapım aşamalarına buyurun hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu oluşturmaya başladık. Bunun için 1 su bardağı yoğurdumu aldım tabağıma. 1 su bardağı ılık suyumu dahil ettim. 1 yumurtamı da dahil ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı dahil ettim. Bir çorba kaşığı oda ısısında erimiş tereyağımı da aldım. Ve 2 çorba kaşığı da sirkem var. Onu da dahil ettim. Evet, biraz şunları karıştıralım. Evet, yumurtanın sarısı özellikle dağıldıktan sonra, her yere eşit şekilde dağıldığına kâni olduktan sonra, inandıktan sonra şimdi unumuzu peyderpey dökmeye başlayalım. Evet, kaşığımızı artık çıkaralım. Evet, bir pakette kabartma tozumuz var. Onu da şimdi dahil ettim. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumuzu iyice yoğurduk. Tam kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan çok güzel ve yumuşacık hamurum oldu. Evet, tezgahıma çok az un serptim. Hamurumu üzerine aldım. Bu arada ben 7 su bardağı un kullandım hamuruma. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Evet, 4'e bölüyorum. Evet, 4 parçaya böldüm. Parçalarını şöyle kenara alalım. En pratiği şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Evet, her bir parçayı bu şekilde yapıp 10 eşit parçaya bölüyoruz. Eşitlenmediyse de eşitleyebilirsiniz. Evet, bezelerimizi oluşturalım. Evet arkadaşlar, ilk bezemizden açmaya başladık. Evet, altına üstüne bezemizin nişasta serpiyoruz. Evet, bir servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz ve bir tepsiye, büyük bir tabağa fark etmez, nişasta serpip üzerine bezemizi, açtığımız bezemizi yerleştirdik. Onun üstüne tekrar nişasta serpip diğer bezemizi açmaya başlıyoruz. Evet, ikinci bezemize başladık aynı şekilde nişastayla.
açmaya. Evet, onu da açtık kafi derecede. Hemen diğer bezemizin üzerine koyduk. Onun da üzerine nişasta serpiyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Tüm bezelerimize aynı işlemi uygulayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamamını bitirdim. Temiz bir poşete geçirdim. 10 dakika dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, dinlenme süresini doldurduk. Açmaya başladık. Arkasını çevire çevire açalım ki hepsi eşit ölçüde büyüsün. Görüyorsunuz ne kadar rahat açılıyor. Evet, kafi derecede açtım. Şimdi bir bardak yardımıyla gördüğünüz gibi ihtiyacım olan parçaları elde etmeye başladım. Evet, kesme işlemini bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle aldım. İçerisine cevizini koydum. Tepsime yerleştiriyorum. Evet, bir daha aldım. İçine cevizini koydum, katladım. Bu kadar basit. Tepsime sıralıyorum. Tamamını bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, hepsini tepsime sıraladım. Şimdi 150 gram tereyağı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağ da içerisine dahil ettim. Tatlımın üzerine dökmeye başladım. Dökelim. Evet, bu işleme başlamadan önce fırınımızı açalım 170 dereceye. Önceden ısıtılmış 170 derecede pişirmeye gönderiyoruz. Evet, hemen şerbetimizi de hazırlayalım. 3 su bardağı şekerimizi tabağımıza aldık. Evet, suyumuzu dahil ediyoruz. Evet, 2,5 su bardağı da su dahil ediyoruz. Ve şekerimizi bir miktar karıştıralım. Biraz eritelim. Sonra ocağa alalım. Evet, bir miktar eriyince ateşe alıyoruz. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıyoruz. Yalnız 7 dakika kaynadıktan sonra yarım dilim bir dilim limon dahil ediyoruz. 3 dakikada limonla kaynatıyoruz. Sonra ateşten alıyoruz. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Tatlımız sıcak, şerbeti ılık. Döküyorum hemen şerbetini. Evet. Muhteşem. Biber dudağımız çok nefis oldu. Evet arkadaşlar, şerbetin tamamını döktüm. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyelim. Ve şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi harika oldu. Mutlaka deneyin derim. Çıtır çıtır. Evet, üzerine Antep'te döktüm. Nasıl yerseniz hepsi güzel. Emin olun çıtır çıtır. Evet. Enfes bir şey bu. Gördüğünüz gibi ufalandı. Neden? Çıtırlığından.
Muhteşem lezzet. Yapana yiyene sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.